Şöhretin Dünyasına der YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Zaman kestane zamanı. Bu kestane zamanını kaçırmadan arkadaşlar bu lezzetli çikolata kaplı kestane toplarından mutlaka yapmalısınız. Biz kestaneyi çok seviyoruz. Kestane şekerine bayılıyoruz. Ancak kestanenin dış kabuğuyla özellikle içindeki kabuğunu soymak o kadar zordu ki o yüzden genelde yapmaktan vazgeçiyordum. Ancak kendi deneyimlerimle elde ettiğim bir yöntemle artık kestanelerin kabuğunu bir soğanın kabuğunu soyar gibi soyabileceksiniz. O videomu da paylaştım arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel çikolatalarımız oldu. Bu güzel çikolata kaplı kestane toplarımızın nasıl yapıldığının tarifine geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Abone olmayı ve videolarıma yorum yazmayı da unutmayın. Şu şekilde arkadaşlar falçatanın sivri ucuyla batırıyoruz. Kestanemizin ekseni etrafında dikkatli bir şekilde daire şeklinde etrafını kesiyoruz. Ama lütfen dikkat edin, elinizi kesmeyin. Falçatanızı iyi sabitleyin. Bu şekilde tam daire kesiyoruz. Bu işlem çok önemli. Kestane şekeri yaparken kabuğunu ayırmak için çok önemli olacak bizim için. Ve ayrıca başka püf noktamız da var. Kabuklarının özellikle de ince kabuğunun birbirinden ayrılması için. Kestane şekeri yaparken tabii kestanenin cinsi de önemli. Eğer kestane şekeri yapacaksınız, kestanelerinizin iri ve büyük olmasına dikkat edin. Ama eğer bizim yaptığımız gibi çikolata kaplı kestane topları yapacaksanız onun için büyük ya da küçük olmasının önemi yok. Hatta küçük olması daha lezzetli oluyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kavanoza koyuyoruz. Üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Kestane kabuklarının nasıl kolay soyulacağı ile ilgili bir videom var arkadaşlar. O videomu da bir önceki videom olarak yayınlamıştım. O videomu da izlerseniz ne kadar kolay soyulduğuna yönelik yöntemi öğrenmiş olursunuz. İşte görmüş olduğunuz gibi böyle soğan kabuğunu soyar gibi çok rahatlıkla kestanenin kabuğunu soyabiliyoruz. Kestanelerimizi arkadaşlar tencereye alıp üzerine 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Bu arada kestane şekerimizin şerbetini hazırlayacağız. 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı da su ilave ediyoruz. Küçük bir limonun yarısı kadar limon suyumuzu sıkıyoruz. Şeker eriyene kadar kaşıkla karıştırıyoruz. Kestanelerimizi 5 dakika suda haşladık. Şu an hazır. Onları süzdüreceğiz. Soğuk suyla yıkayacağız. Şerbetimiz de bu arada hazır olmuş oldu. Kestanelerimizi şerbetin içine atıyoruz. Kaynamaya başlayınca ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. 1-1,5 saat kısık ateşte şerbetini çekene kadar kestanelerimizi pişiriyoruz. Evet, kestane püremiz hazır. Soğuduktan sonra bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra kestanelerimizi eziyoruz. Çatal yardımıyla ezebilirsiniz. Bunun gibi bir patates püresi eziciyle ezebilirsiniz. Evinizde bulunan herhangi bir silikon bir kalıp olabilir. Bunun gibi bir buz kalıbı olabilir. Buralarına yerleştireceğiz kestane pürelerimizi.
Avucumuzun içinde ceviz büyüklüğünde onları sıkıştırıyoruz. Daha büyük de yapabilirsiniz, daha küçük de yapabilirsiniz. Ama daha büyük yapmanızı tavsiye etmem. Maksimum ceviz büyüklüğünde olsun. Bütün kestane püremizi bu şekilde avucumuzun içinde yuvarlayarak kalıplarımızın içine yerleştireceğiz. Kestane şekerine bayılıyoruz. Çok seviyoruz. Ama şu dış kabuğunu ve içindeki ince kabuğunu soymak o kadar zor ki. O yüzden her defasında vazgeçmişimdir. Ama kestane kabuğunu kolay soymanın yöntemini sizinle paylaştım. Bundan önceki videomu izleyebilirsiniz. Daha sonra kestane püresini kalıba iyice böyle bir bardak yardımıyla sıkıştırıyoruz. Kalıbımızın içine iyice oturacak arkadaşlar. Hiçbir boşluk kalmayacak. Daha sonra da bir gece ya da donana kadar derin dondurucu veya buzdolabınızın buzluğunda bekleteceğiz. Yani pürelerimizi donduracağız. Kestane pürelerimiz dondu. Bu arada çikolata kaplamak için çikolata sosumuzu hazırlayacağız. Ama henüz buzluktan kestane pürelerimizi çıkarmadım. Soğuk kalması gerekiyor. Bizim ihtiyacımız olan 100 gram bitter çikolata. Bu bitter çikolatasını benmari usulü eriteceğiz. Ocağımıza tenceremizi alıyoruz. Sıcak su koyuyoruz. Ocağın altını yakıyoruz ve çikolatalarımızı bu tencerenin üzerine koyuyoruz. Suyun buharıyla çikolatalarımız yavaş yavaş erimeye başlayacak. Gördüğünüz gibi erimeye başladı. Sürekli karıştırarak çikolatalarımızı iyice sıvılaştıracağız, sos haline getireceğiz. Muhteşem çikolata kaplı kestane şekerlerimiz olacak arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi kalıbımızda bu şekilde çıkartıyoruz. Silikon kalıplardan daha kolay çıkacaktır. Ben bıçak yardımıyla çıkartıyorum ama bununla da gayet kolay oldu kalıptan çıkması. Bütün hepsini kalıptan çıkarıp hazırlıyoruz. Böyle bir fırın kağıdını bir tepsi ya da bir borcamın içine koyuyoruz. Yapışmasın kestanelerimiz. Tencereyle beraber çikolata sosumu alıyorum ki çikolatamız soğumasın. Böyle bir aparat kullanabilirsiniz, kaşık kullanabilirsiniz. Kestanelerimizi üzerine koyuyoruz ve hazırlamış olduğumuz çikolata sosuyla üzerini kaplıyoruz. Kestane toplarımız zaten soğuk olduğu için, donuk olduğu için çikolatalarımız hemen üzerinde donacaktır. Bu böylelikle çok pratik bir şekilde çikolata soslu kestane topları yapabiliyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim. Biz çok severek yiyoruz. Yapması da çok kolay. Çok da keyifli. İstediğiniz şekillerde bu topları hazırlayabilirsiniz. Böyle görmüş olduğunuz gibi hemen dinlendirmek üzere tepsimize alıyoruz. Bütün kestane toplarımızın üzerini çikolata ile kaplayana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Bu arada kızım Simay geldi. Anne çikolata yemek istiyorum. Anne çikolata yemek istiyorum dedi. Ama kuralımız var. Mutlaka yemek yiyoruz. Yemek yedikten sonra tatlı veya çikolata yiyoruz. Kural kuraldır.
Gördüğünüz gibi kestanelerimiz, kestane toplarımız soğuk olduğu için çikolatalarımız hemen üzerinde dondu. Arzu ederseniz bu şekilde hemen de tüketebilirsiniz. Buzdolabına tekrar kaldırıp bir süre buzdolabında yine dondurabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hazır. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Çikolata tozu da üzerine serpebilirsiniz. Ben çikolata tozu tercih ettim. Bu görmüş olduğunuz ham çikolata tozu üzerine serpiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü ve çok güzel bir lezzet veriyor. Ağzınızda muhteşem dağılıyor. Hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemeğe ve sunuma hazır. Şimdi doku testine geçelim. Kestane topumun ortasından kestim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet dolgun, sıkı, lezzetli bir kestane şekerlerimiz oldu. Tadı da çok güzel. Arkadaşlar kesinlikle bunu denemelisiniz, yapmalısınız. Çocuklar bayılıyor zaten. Çocuklarınıza yedirin. Sağlıklı bir atıştırmalık. Kahvelerinizin yanında çok güzel bir sunum olarak koyabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.